Günaydın. Evet, bugünkü videoya Bitcoin ve kripto paralarla başlamak istiyorum. Çünkü orada gerçekleşen bir yükseliş var ve bunun hedefi neresi? Bitcoin nereye kadar yükselebilir? Bununla ilgili dün de Use Life is sorularını sormuştu. Can Bey de yorumlarını ekledi. Bugünkü videoya bu grupla başlıyor olacağız ama genel itibariyle piyasalarda yeşil bir görüntü var. Emtialarda alımlar var. Borsalarda, Borsa İstanbul'da da beklentimiz doğrusunda alımlar var. Asya piyasaları da yine Japonya, Çin gördüğünüz gibi, Kore ve evet sadece Hindistan piyasasında biraz düşüş var. Genel itibariyle tüm dünyada bir alımlar olduğu görülebiliyor. Yani risk iştahı yavaş yavaş artmaya başladı. Risk iştahının artması da tabii ki kriptolara ciddi anlamda yarayan bir şey. Şimdi daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Bugün hem daha önce o videoları izlemeyenler için tekrardan bu analizi paylaşmak istiyorum. Kripto paralardaki yükselişi ve hareketi Totales grafiğinden takip ediyoruz. Totales grafiği tüm kripto paralarda bulunan toplam girdileri, toplam parayı, toplam yatırımı gösteriyor. Stable coin'ler hariç. Yani nedir bunlar? İşte Tether, Circle gibi stable coin'ler, sabit coin'ler hariç bütün normal bizim yatırım yaptığımız coin'lerin içerisinde bulunan para. Bunun endeks grafiğidir. Şimdi burada bizim dikkatimizi çeken bir şey var. Şimdi şunu bir kaldıralım. Daha önce yaşanan rally ile şu anda yaşanan rally'nin fiyat hareketinde ciddi bir benzerlik söz konusu. O da şuradan alırsak eğer geçen rally'yi, yenisini de şöyle alalım ve incelemeye başlayalım. Şimdi birincisi, fiyat hareketinin haftalık hareketli ortalama ile olan ilişkisi geçmişte ve şu anda çok benzer görünüyor. Şuradan fırçamızı alalım. Evet, şimdi birincisi, burada başlayan yükselişin ilk zirvesini şurada yaptığını görüyoruz. Bu 2020 ile 22 arasında gerçekleşen hareket. Şu anda da biz işte 2024 ile 26 arasında olduğumuzu düşünebiliriz. İlk zirve burada, yeni zirve burada ve bu zirveyi yaptıktan sonra fiyatın çakıldığını, hareketli ortalamayı da şurada kırdığını ve bir dip yaptığını görüyoruz. Aynı dip benzer şekilde burada yaşanıyor. Sonra bir yükseliş geliyor, sert bir yükseliş ve bir alçalan tepe söz konusu. Aynı alçalan tepe gördüğünüz gibi burada da oluyor ve bu alçalan tepeden sonra hareketli ortalamaya doğru bir hareket başlıyor ve bu da hareketli ortalamada gördüğünüz gibi şu mavi çizgiden bahsediyorum. Burada bir destek buluyor. Bu destekten sonra yeni zirveye doğru hareket başlıyor ve yeni bir yükselen tepe yapıyor. Şimdiye kadar bunların tamamı gerçekleşti. Bunun arkasından bu zirveden sonra düşüş başlıyor ve hareketli ortalama aşağı yönlü kırılıyor. Gördüğünüz gibi burada da düşüş başladı. Hareketli ortalama aşağı yönlü kırıldı ve bu noktadan sonra artık gördüğünüz gibi önceki rallide başlayan bir yükseliş var. Bu da hareketli ortalamaya kadar oluyor ve hareketli ortalamada satışlar geliyor ve tam anlamıyla bir ayı piyasasına giriş söz konusu. Şimdi bizim de benzer bir beklentimiz olacak burada. Yani buradaki yükseliş beklentimiz burada hareketli ortalamaya kadar olan bir yükseliş olacak. Müsaadenizle hemen şu grafiği bir temizleyelim. Evet, şimdi seviyelerimizi de alalım tekrar geri. Evet, şöyle seviyelerimizi de aldıktan sonra şimdi Bitcoin ve Ethereum'da ve diğerlerinde yükseliş oluyor ama oradaki hedefi Bitcoin ve Ethereum grafiği üzerinden yani nokta atışı belirlemek şu aşamada zor. Çünkü biz Totales grafiği bu seviyelere geldiğinde Bitcoin ve Ethereum'a ne kadar ve kaç yüzdeyle para girdiğini hesaplayamayabiliriz. Yani bunu hesaplamak güç. Dolayısıyla birinci bizim zirve beklentimiz, birincisi bu Totales grafiğinin hareketli ortalamayla kesişmesini bekleyeceğiz ki bu da yaklaşık olarak 3.07 trilyon dolarla 3.25 trilyon dolar arasında olacak. Yani şu bölgede gerçekleşecek. Şimdi bu bölgeye geldiğinde bizim yapacağımız şey Bitcoin grafiğini, Ethereum grafiğini incelemek ve oradaki muhtemel direnç noktalarını belirlemek olacak. Çünkü buradaki direnç ve buradaki satışlar gelmeye başladığında diğer grafiklerde de biz satışların geldiğini sinyalimiz bizim Totales grafiğinde bir zirve oluşumudur.
Bunu gördüğümüz zaman artık Bitcoin'de ne oluyor diye bakacağız. Şimdi ben şöyle şunu biraz kenara alayım. Evet. Evet, ileri seviyeleri de ben burada paylaşacağım. Normalde iki seviyeyi aynı anda göstermek istemiyorum. İzleyicilerin de kafası karışmasın diye. Ama 99.850 kırıldıktan sonra bizim ara dirençlerimiz ve hedefimiz değişiyor. Yani artık hareket ettiğimiz fiyat aralığı değişiyor. Bunları buradaki 99.850 bizim için bir sonraki aşamaya geçişin ana direnci olacak ve Total S'teki yükselişin şöyle şu andan itibaren yukarıya doğru şöyle bir %11, %12 civarında olduğunu, hadi şöyle biraz daha tepeye alalım tam üst direnci, %13 kadar bir potansiyel bir yükseliş söz konusu olduğunu düşünecek olursak, Bitcoin'e de benzer bir para girişi bekliyorsak eğer şu andan itibaren işte yaklaşık olarak şöyle 104 bin civarına falan denk gelen bir yükseliş söz konusu oluyor. Ama şimdi bu Total S'e giren İşte %10'luk para bütün kripto paralara bildiğiniz gibi %10, %10, %10 olarak dağılmıyor. Birisine fazla, birisine az giriyor. Bu bağlamda Bitcoin'in daha çok pay alacağını ben beklerim. Yani Bitcoin'de eğer totalist grafiği %10 yükseliyorsa örneğin Bitcoin'in en azından %13, %14 yükselmesini beklerim ki bu durumda Totalist'teki beklentimiz eğer %13 ise Bitcoin'de %13'ün üzerine koyacaksa muhtemel direnç noktaları nelerdir diye baktığımda şurayı görüyorum. Daha önce fiyata tepe yaptıran 108 bindeki direncimiz var. Tam burada bakın, buradan geçiyor. Şurada bir tepe yapmış gördüğünüz gibi. Ve haftalar sonra yine tepe yaptıran burada da 111 direnci var. Yani 108 ile 111 arası ideal bir fiyat gibi görünüyor direncin ve zirvenin oluşabilmesi için. Tekrar ediyorum, bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle Total S'e bakacağız. Total S'te zirve oluşumunu gördüğümüz zaman eğer burada hedefe geldiysek, Bitcoin'de hedefe geldiysek tamam diyeceğiz. Evet, şu buralarda artık zirve oluşuyor olabilir ve sinyallere bakıyor olacağız. Fiyat dönüyor mu? Dönmüyor mu? Eğer fiyat dönüyorsa artık oralarda kar realize etmek mantıklı olacak. Çünkü 2026 yılı sonuna kadar kripto paralarda global likiditenin yükselmiyor oluşu, genel olarak zaten geçtiğimiz yılda ciddi bir boğa yaşanmış oluşu, grafiksel açıdan geçmişin tekerrür ediyor oluşu ve daha aşağı seviyelerin görülme ihtimalinin yüksek olmasından dolayı 2026 yılı sonuna kadar biz bir yükseliş beklemediğimiz için burada artık satışları yapıp karımızı cebimize koyup yeni bir formasyon, yeni sinyalleri beklemek en mantıklısı olacak Bitcoin'de. Evet, şimdi Ethereum'a geçmeden önce son bir kez daha şöyle bir genel anlamıyla bahsedeyim. Burası dediğimiz gibi şu anda bir direnç seviyesine gelmiş durumdayız. Bitcoin'de 94.000'de gördüğünüz gibi zaten seviyelerimiz çok iyi bir şekilde çalışıyor. Burada zaten gördüğünüz gibi ilk satışın geldiği yer 90.848'deki direncimizdi. Sonra destek olarak burası çalıştı. Bir iğne bıraktı. Şimdi geldi. Burada satışlar başladı. Biraz daha aşağı gelebilir. Belki 4 saatlik hareketli ortalamaya kadar gelebilir. Daha derin bir satış olursa burada 90.000'e kadar düşüp buradaki desteğinden güç alabilir. Ama şu anda öyle bir şey görünmüyor. Yani buraya kadar düşme ihtimali çok görünmüyor. Sebebi de yükselişteki mumların iğneli mumlar olması. Yani düzelte yükseliyor. Böyle düzelte yükseliyor. Eğer dümdüz bir mum olsaydı yine sert bir düşüş beklerdim buralarda 90 binlere kadar. Ama gördüğünüz gibi burada yani likidite ala yükseldiğinden dolayı aşağıda şu anda çok da bir şey bırakmamış olabilir. Dolayısıyla buralarda şu aşamada derin düzeltmeler pek beklemiyorum. 92.800'den geçen bir hareketli ortalama var. 4 saatlik hareketli ortalama, buralara kadar düşmesi gayet normal. Buradan da toplayıp tekrar yukarı gidebilir diye düşünüyorum. Bizim için burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da 99.850'deki direnci. Ve yani bundan hemen sonra zaten 100.000 var ve bu 100.000'de biliyorsunuz psikolojik bir direnç olarak çalışabilir burada, ama 99.850 bizim teknik direncimizdir. Yani 100.000 ne kadar yuvarlak bir rakam olursa olsun bizim için mühim olan bizim teknik dirençlerimiz. Dolayısıyla
Bu 99.850'de biraz zorluk yaşayabilir. Ama eğer bunu yarıp geçerse de o zaman 111.000'e kadar, dediğimiz gibi 108-111 bin aralığına kadar yükselişin devam etmesini bekliyor olacağım ben. Şimdilik beklentimiz bu seviyeye kadar yükselmesi. Bitcoin'in şöyle çizelim. Bu seviyeye kadar 108 bin ile 111 bine kadar yükselmesi. Yükselişin devam edip etmeyeceğine de 99.850 civarındaki dirençle karşılaştığında fiyat hareketinden anlıyor olacağız. Bir de şöyle bir durum var, yani bu çok ihtimal vermediğim bir durum ama Totales grafiği kendi zirvesine geldiği zaman eğer Bitcoin de 99.850'de takılıyorsa o zaman demek ki bunun üstüne çıkamıyor diyebileceğiz. Ama bu daha az olasılık verdiğim, daha düşük olasılık verdiğim bir durum. Evet, genel itibariyle kriptolardaki yükselişi böyle takip ediyor olacağız. Burada Ocak ayında ben hala bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Evet, bu yükselişin de geleceğini daha önceden söylemiştim. Kanalımızda da videolarını yapmıştık. Evet, burada bakın kriptolarda yükseliş geliyor diye bir video yapmıştım. O zaman Bitcoin 87.670 dolardaydı. Bugün 94.000 dolarlar görüldü. Şu anda 93.000 dolardan fiyatlanıyor ve gelecekte de hala o videoda yaptığım ve şu anda bugün size verdiğim analizin geçerliliği devam ediyor. Görüşümüzde bir değişiklik yok. Evet, Ethereum'a geçelim hemen. Ethereum'da da seviyelerimiz çok iyi şekilde çalışmaya devam ediyor. İlk direnciyle 3130'da karşılaşmıştı. Birkaç sefer bunun üstüne çıkmaya çalıştı. İğne bıraktı, döndü. Güç topladı, geri geldi. Destek yaptı. Şimdi tekrar yükseliyor ve şimdi de sıradaki direncini aşmaya çalışıyor. Şunu da şöyle bir kaydıralım. Evet. Yine benzer bir görüntü, 3 sefer gelmiş, red yemiş, biraz aşağı gelmeye başladı. Belki 4 saatlik hareketli ortalamaya kadar çekilme ihtimali var. Ondan sonra yine fiyat yukarı yönlü devam edecektir diye düşünüyorum. Artık burada da eğer aldıysanız burada da şöyle bir güncelleme yapalım. Stop seviyesini en azından şöyle yukarıya 2938'e kadar bence artık çekebiliriz. Evet. 2938 altındaki günlük kapanışta artık işler, biz yanıldık, bu fiyat aşağı gidiyor diyeceğiz. Evet, burada da şöyle kısa vadeli düşen bir trend yapısı varmış. Onu da çizelim hemen. Evet, o da ucuna kadar gelmiş. Şimdi 3. temas oluyor. 3. temastan satışların gelmesi doğal. Belki biraz aşağı gelir. Bu da kırılırsa, eğer bu düşen trend çizgisi de kırılırsa yukarı yönlü hareket sertleşecektir Ethereum'da da. Evet, şimdi kriptolarda durum böyleydi. Şimdi nereden başlayalım? Hadi bugün borsalardan devam edelim. Bugün emtia grubunu en sona bırakalım. Şimdi borsalar. Borsa İstanbul'da da söylediğim bir yükseliş vardı uzun zamandır. Bunu da söylüyordum. Bu 11.269 üzerindeki destekle tutunuyor. Buradan yukarı hareket yakında başlayacak. 11.558 üzeri kırılımla da hareket sertleşecek demiştik ve gördüğünüz gibi bugün de yukarıda açmış. Borsa İstanbul boşlukla açmış yine. Buralarda böyle düzeltmeler gelebilir. Önümüzdeki ilk ara direnç şu anda 11.846. Bu arada şunu da söylemeyi unutmayın. Ben dün burada şeyleri paylaştım. Yani Bitcoin ve özür dilerim, Borsa İstanbul ve Nikkei'deki son durumları gönderiler kısmında paylaşıyorum. Ne olabilir? Beklentilerimiz nelerdir? Fiyat hareketi nasıl olacak? Yazıyorum da böyle. İşte dirençler buralarda, hareket eğer orada direnç görürse şuraya kadar düşebilir falan gibisinden böyle bir detaylı bir şekilde yazıyorum. Fiyat şeylerini de veriyorum. Bildirimleri açarak bu gönderileri yayınladığımda burada yayınladığım gönderilere anlık olarak ulaşabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi sabahtan her zaman sabaha bırakmak istemiyorum bu işleri. Çünkü dün önemli bir hareket vardı mesela Borsa İstanbul'da, onu paylaşmak istemiştim ve onu da burada paylaştım. Ama işte burada ne kadar kişinin gördüğünü de göremiyorum. Yani like ya da yorum da gelmiyor. Dolayısıyla yani buraya gerçi dün de yorumlar, bu arada çok teşekkür ederim. Yorumlar yazmaya devam ediyorsunuz. Canser Hanım da her videonun altına bir yorum bırakıyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Evar Bey de dün beni çok motive edici bir yorum yazdı. Hocam kaliteni bozma. Gönderilenler kısmını boş bırakma. İyi yıllar dilerim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi o söylediği için aslında bu gönderileri paylaştım bugün. Çünkü buraya çok bakan var mı yok mu emin değildim.
Kendisi de orayı boş bırakmadığı için demek ki bakan var diyerek buraya tekrar gönderi bırakmaya başladım. Eğer siz de bu gönderilere ulaşmak istiyorsanız dediğim gibi o bildirimleri şuradaki şeye tıklayarak bu bildirimleri açabilirsiniz. Evet, biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Borsa İstanbul'daki yükselişin devamını bekliyoruz. İlk ara direncimiz 11.846'da. Buradan belki biraz aşağı yapabilir. Şöyle 2 saatlik grafiğe de geçelim. Buradan belki biraz aşağı yapabilir. Bugün açtığı o boşluğu belki almak isteyebilir şöyle aşağı. Bu 11.558'in en azından bir sefer test edilmesini bekliyorum. Ama eğer test edilmezse de bu sefer fiyat da yani çok sert de gidebilir yukarı. Böyle bir seçenek de var. 11.846'yı nasıl geçtiğine bakmamız lazım. Yani bunu yarıp mı geçiyor yoksa böyle işte üzerinde biraz kalıp azıcık geri mi dönüyor? Eğer geri dönüyorsa bu 11.558'in test edileceğini düşünebiliriz ama burası destek olarak çalışacaktır bu aşamada, öyle söyleyeyim. Ondan sonra da tekrar fiyatın yukarı doğru gideceğini bekliyorum. 12.779'da bizim buradaki ilk kar realizasyonu yapacağımız seviye olacaktır. Bir de şöyle bir geniş bakalım şeye. Şöyle bir paralel kanal içerisinde yükselme ihtimali var mıdır diye bakayım şöyle bir şuradan. Yani şöyle bakalım bir de. Dip buradaymış. Şu dipten alalım. Biraz daha geriden bakmamız gerekiyormuş. Şöyle aldığımız zaman alttaki ve yukarıdakilere de, evet, yukarıdakilere de temas ediyor. Aslında belki bu böyle bir yükselen kanala dönebilir zaman içerisinde ve şuralarda bir tepe yapabilir. Gerçi bu çok geniş bir kanal oldu. Yani nereden baksanız şöyle bir %30'luk falan ama yani olabiliyor. Çünkü buralarda biliyorsunuz TL bazındaki bir hareket olduğundan dolayı bu kar marjı yüksek hareketler, böyle spike'lar falan Borsa İstanbul'da olabiliyor. Dolayısıyla bu 12.779 mesela şu yükselen kanalın içerisindeki hareketin de içerisinde kalıyor. Dolayısıyla bu seviyenin ben hala geleceğini düşünüyorum. Bunu da kaldıralım ya. Bu da çok bize bir fikir vermedi Borsa İstanbul'la ilgili. Evet. Şimdi Borsa İstanbul'la ilgili durum budur. Yükselişin devamını bekliyoruz. 11.558'de desteğimiz var. 11.846 ilk ara direncimiz olacak. Nihai hedefimiz buradaki 12.779. Evet, Amerikan borsalarına geçelim. S&P 500. S&P 500'de yükselişin geleceğini söylemiştim. Yine yükselmeye başladı. Şimdi bir kere şunu da söyleyeyim. Burada mesela bizim çizdiğimiz seviyelerimiz 6.933. Bu 6.933 direnci geldi, burada çalıştı. Şimdi buraya tekrar yükseliyor. Bu seviye kırılırsa bu yükseliş hızlanacak ve yukarı yönlü devam edecektir. Bunu söylüyorum. Bu 6.933 seviyesini ben bu fiyat daha buralara hiç gelmemişken, daha buralardayken koymuştum. Yani burada bir direnç oluşacağına dair bu seviyeyi biz çok önceden koyduk ve fiyat daha buraya hiç gelmeden, hiç burayı test etmeden burada bir direnç olacağını biliyorduk. Bir kere bunu söyleyeyim yani. Ve geldi burada bu dirençle karşıladı. Şimdi tekrar geliyor. Ben artık bugün ya da yarın bu direncin aşılacağını düşünüyorum. 6.933 üzerinde de günlük kapanış gelmesi bu fiyat hareketinde hızlandıracaktır. Bu sıkışmada patlayacak. Öyle söyleyeyim yani. Uzun zamandır devam eden bir sıkışma var. Yine yukarı yönlü bir 7.400'e kadar, 7.426 hedefine kadar hızlı bir hareket bekliyoruz. İlk ara direncimiz de 7.122 olacak. 6.933 üzerinde günlük kapanış gelirse ben bir parça almıştım. Bir parça daha ekleyeceğim. Şimdi tabii ki artık şöyle de bir durum var. Madem gideceğini düşünüyorsun, niye almıyorsun? Çünkü tekniğe uymak gerekiyor. Yani bu tekniğe uymak gerekiyor. Bakın ben burada da aslında kırılacağını bekliyordum ama bir sefer daha aşağı yaptı. Yani bu aşağı yaptığı zamandan beri bakalım ne kadar geçmiş. Mesela 10 gün geçmiş. 10 gün boyunca işte Türkiye gibi bir ülkede bu paralar, buraya koyulacak paralar zararda beklemek yerine para piyasası fonunda veya mevduat hesabında bekletilebiliyor. Dolayısıyla bu ne zamanki geçilir ve kırılır bu hareket hızlanır ve buraya koyduğunuz para
kar yapmaya başlar. Nitekim bu Nikkei de aynı söylediğim gibi oldu. Birazdan da ondan da bahsedeceğim. Şimdi Nasdaq'ta da bu sıkışma devam ediyor. Bu sıkışma gerçekten yani teknik analize şöyle bir bakın ve yani bu o kadar benim için güzel bir görüntü ki yani anlatamam. Estetik bir görüntüsü var. Bakın ping pong maçı gibi, dün de söylemiştim. Geliyor, bu üçgen sıkışması muntazam bir şekilde devam ediyor. Şimdi burada artık bu sıkışmanın da bitmek üzere olduğunu görebiliyoruz. Yani biraz da bugün ya da yarın dediğim gibi bu düşen trendin de kırılacağını, düşen trend çizgisinin üzerinde kapanış yapacağını ve hareketin yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Burada da 27.380 hedefimiz var Nasdaq'ta da. Nasdaq'ta daha yüksek seviyeler de görülebilir. Biliyorsunuz burada volatilite biraz daha fazla. Ama bizim nihai hedefimiz 27.380'dir. Kar realizasyonlarını buralarda yapmaya başlayacağız. Evet, Russell 2000'e bir bakalım madem geldik. Russell 2000'deki görüntünün diğerlerine göre daha affedersiniz daha iyi olduğunu söylemiştim ve dün daha iyi bir performans gösterdi. Daha sert bir çıkış yaptı. Diğerlerinde gerçekleşecek yükselişler Russell 2000'i de çok sert bir şekilde yukarı atacaktır. Nitekim öyle de olduğu görülüyor. Burada da durumlar pozitif. Şimdi 2560'ta bir direnci var. Bu da kırılırsa hızlıca 2639'a kadar yükselmesini bekliyorum. Şimdi Nikkei'ye bakalım. Nikkei'de 51.000, 51.000, 51.000 diye dilimde tüy bitti. Bu kırılırsa hızlanır diye dilimde tüy bitti. Geldi. Nikkei bunu kırar kırmaz hemen üzerine bir %3, %4 koydu 2 gün içerisinde. Şimdi eski tepesine geldi. Eski tepesini de kıracağını düşünüyorum ama bizim buradaki direncimiz nerede? 52.816'da. Asıl burası önemli. 52.816 üzerinde iyi bir kapanış yapabilirse eğer fiyat iyice artık hızlanacak. Yani buradaki artık yükselişin tamamen hızlanacağını, bir spike hareketle şöyle boşluklu açacağını, fiyatın böyle işte hedefimize daha hızlı bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Tabii böyle hızlı açılışlarda, bu boşluklu açılışlarda böyle o boşluk geri almak üzere sert düşüşler de olabiliyor. Sonra ondan sonra yükseliş devam ediyor. Şimdi böyle bir görüntü burada oluşabilir. 52.816 üzeri günlük kapanışta bu hareketin yukarı yönlü hızlanması gerçekleşebilir. Nikkei kendi direncine geldiğinde muhtemelen S&P 500 falan da onlar da kendi direncine gelecekler buraya. Yani S&P 500 6933'e, Nasdaq'ta düşen trend çizgisine temas ediyor olacak ve hep beraber burayı kıracak gibi görülüyorlar ve artık onlar da kendi dirençlerini kırdıktan sonra önlerinde bir şey kalmıyor zaten. Yani Nasdaq'ın eski tepesi falan kalıyor ama o sıkışan üçgen daha anlamlı bir direnç oluşturuyor bizim açımızdan burada. Evet, borsalarda da durum bu. Borsalarda da pozitif bir hava var. Buradaki yükselişlerin de bu aşamada devamını bekliyoruz. Bu arada biz konuşurken yani Borsa İstanbul uçmaya devam ediyor. Evet, altın, gümüş, platin ve paladyum. Şimdi bu şeyden bahsetmiştim. Venezuela'daki jeopolitik risk dolayısıyla alımlar gelebilir diye. Geldi de zaten. Dün de oldu. Yukarı doğru geldi. Şimdi dün ne olmuş? Dün değil, daha doğrusu bugün. Bu 4456'daki altının direnci. Önce gelmiş bir red yemiş. 2 sefer altında kapatmış. Şimdi yukarı doğru gidiyor ama üstünde kapatacağının bir garantisi yok. Şimdi zaten şunu anlamak lazım. Ben galiba burada tam anlamıyla kendimi anlatamıyorum. Bu altın, gümüş, platin, paladyum, bu emtia grubu aşırı alımda, doyumda ve çok yükseldiği için burada ki ilk beklentimiz yeni bir yükseliş trendinin başlamaması. Düşüp mahvolması, işte ne bileyim çöp olması değil. Böyle bir şey mümkün değil. Uzun vadede bunlar tekrar yükselecek. Ama bu fiyatların dinlenmesi ve teknik açıdan aşırı alımdan çıkmasının gerektiğini söylüyorum ben. Dolayısıyla bu yükselişler böyle minimal yükselişler mesela şu anda gördüğünüz gibi burada bir kanal içerisinde yükseldiğini görüyoruz. Bunun içerisinde yükselebilir. Ama yarın da böyle aşağı gelebilir. Öteki gün biraz daha yukarı gidebilir. Sonra biraz aşağı gidebilir. Biraz yukarı gidebilir falan derken burada sıkışabilir. Sonra eğer şunu kırarsa daha aşağı seviyelerde görülebilir. Burada bizim için önemli olan 4243'ün kırılmaması. Hareketin şu ikisinin arasında 4456 arasıyla devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda mesela belki burada bir tepe yapıyor olabilir. Alçalan tepe buradan tekrar aşağı yapabilir. Gün içerisinde, tamam mı? Ve birazdan altın gümüş rasyosuna da bakacağız ama
daha da yükselebilir. Bizim için şu anda asıl önemli olan haftayı nasıl kapatacak? Haftaya tekrar geçip bakalım şeyde. Şunları da çizdik. Şunları da hemen şöyle bir kaldıralım. Evet, şimdi haftalıktaki olay bu altında. Burada başlamış, burada oluşmuş 3 tane negatif uyumsuzluk var. Bakın bu negatif uyumsuzluklar haftalık grafiklerde ne zaman oluşsa ya bir düşüş ya bir yatay seyirin başladığını görüyoruz. Hemen burada bakın. Mesela burada oluşmuş ama burada hemen düşmemiş yani fiyat olur olmaz. Bakın negatif uyumsuzluk oluşmaz. Hemen düşmemiş. Burada oluşuyor ve oluştuğu hafta gördüğü tepe 4380, bir sonraki hafta 4381 görülüyor. Yani önceki haftanın $1 bile üzerine çıkmış. Ama ondan sonra 4381'den işte 2 hafta içinde ta aşağı kadar düşüp bakalım 3000, çok affedersiniz, 3800'lere kadar düştüğünü görüyoruz bu fiyatın. 3800'lere kadar oradan düşüyor. Hemen o hafta içerisinde veya sonraki haftada olmak zorunda değil. Ama buralarda bu yatay seyirin başlangıcına her zaman en önemli sinyal olarak biz bunu alıyoruz. Haftalıkta gelen negatif uyumsuzluklar. Bakın burada olmuş. Burada gelmiş, yine bakın burada yatay seyir olmuş. Burada olmuş, yine yatay seyir olmuş. Bakın burada bir sefer olmamış. Bak mesela böyle bir şeyler de olabiliyor ama şu anda mesela çok ciddi bir yükseliş var. Buradakiyle bizim durumumuz mesela aynı değil. Bir sefer olduğu da görülebiliyor. Ve burada yine olmuş, yine yatay. Burada yine gördüğünüz gibi yatay aşağı. Burada aşağı. Burada yataylık var aşağı. Burada yataylık var aşağı. Hepsinde ne zaman oluşmuşsa burada ciddi aşağı. Her zaman oluşmuş bu. Yani bu hemen yarın bir dahaki hafta olacak diye bir şey yok. Buralarda böyle bir sıkışma devam edebilir. Ama altında, gümüşte, emtia grubunda yeni bir yükseliş trendinin oluşması için ortam yok. Mesele budur yani. Ben mesela shortslarda da yazıyorum bazen. Diyorum ki riskli, alım yapmak riskli. Niye? İşte bu sebepten. Tamam mı? Yanılıyorsak eğer şu anda zaten onun sinyallerini alacağız. Nasıl alacağız? Altın gelecek, tamam mı? Bu negatif uyumsuzluk oluşan seviye neresi? 4543. Gelecek, bunun üzerine haftalık kapanış yapacak. Bir dahaki haftayı da bunun üzerine devam ediyor olacak. Zaten %3 gidiyor o zamana kadar. %3 için mi bu risk alınır mesela altında? Çünkü buradan aşağı yaptığı zaman belki de önceki dibi görülecek ve ikili dip yapacak. Buradan bu sefer %12, %13 aşağı yapma ihtimali var. Bu riski bence almak mantıklı değil. Özellikle bir sürü satış sinyali, özür dilerim, düşüş sinyali varken. Dolayısıyla buralarda çok alım yapmanın şu anda mantıklı olduğunu hala altında düşünmüyorum. Altın diğerlerine göre tabii ki daha güçlü duracaktır. Bu da normal bir şeydir ama henüz şu an yeni bir yükseliş trendine girmesi söz konusu değil. Gümüşte daha da şiddetli bir aşırı alım olduğundan dolayı burada da benzer durum geçerli. Şimdi 4 saatlikte negatif uyumsuzluk oluştuğunda çok aşağı yapmıştı. Şimdi bu sefer şu an içinde bulunduğumuz grafikte de bakın yine bir negatif uyumsuzluk görülüyor 4 saatte. Bu şu bizim 78.84'te oluşan direncimize takılmış gibi görülüyor. Ve ben şunu söylemiştim. Bakın videolarımı dikkatli izleyenler fark eder. Şunu söylemiştim. Bu grafikteki düşen trend çizgisinin açısı çok dar. Bunun biraz yükselmesi, şu 78'in üzerine kadar gelmesi, buralara kadar yükseldikten sonra bir alçalan tepe yapması mümkündür dedim. Şimdi gidip o videoda onu nerede söylediğimi bulmak istemiyorum ama buralarda işte şu aralıklarda bir alçalan tepe, ki şu anda oluşturduğu alçalan tepeye benziyor. Tamam mı? Buralarda bir alçalan tepe oluşturup sonra düşüşün aşağı yönlü devam etmesi bana daha mantıklı geliyor. Bu biraz daha yukarılar olabilir. Mesela şuralar falan olabilir. Ama burada da yeni bir yükseliş trendinin içerisine girmesi için gümüşün ortam yok. Şu an hala aşırı alımlar söz konusu. Haftalıkta o da aşırı alımda ve yine kendisinde oluşan negatif uyumsuzluklar söz konusu. Dolayısıyla buralarda yani şu an alım yapmak hala riskli. Zaten yukarı gidiyorsa aynı şey gümüş için de geçerli. Ne yapacak o zaman? Gelecek bu 82,5. 82,5'ün üzerinde bir günlük kapanış yapacak. O günlük kapanışın arkasından bakacağız. İkinci günde yükselmeye devam ediyorsa tamam.
O zaman diyeceğiz bu yeni bir yükselişe başladı. Ve ben baktım bir sonraki hedefine 82.5'u kırması durumunda bir sonraki hedefi de 107 oluyor. 107'ye kadar öne açık olacak yani. Ama şu anda bu risk bence alınmaz. Ben bu riski almam. Bu kadar. Zaten kar yapılmış, kar alınmış. Başka yerlerde fırsatlar var. Söylüyoruz. Yani illa buradan para kazanmak zorunda değilsiniz. Başka yerlerden de para kazanabilirsiniz. Uzun vadeli yatırımcıysanız kısmi kar realizasyonu yapıp birazını tutabilirsiniz. Bunlar mantıklı ama yeni gelen parayı alıp 78 dolardan maliyetlenmek şu açıda çok mantıklı gelmiyor bana. Hem daha aşağı seviyeler görülebileceği için hem de artık bir sonraki direncine çok yaklaştığımız için. Volatilitenin arttığını da sürekli söylüyorum. Volatilite ne zaman artıyor? Zirvelere geldiğimiz zaman artıyor. Buralarda yükselişler olabiliyor. İşte ne bileyim jeopolitik risk dolayısıyla belki işte hadi gümüş alalım, hadi altın alalım diyen yatırımcılar olabiliyor. Çok sert düşüşlere tepki hepsi olabiliyor. Dolayısıyla hala görüşümde bir değişiklik yok. Kısa orta vadede buradaki yatay seyrin devam edeceğini düşünüyorum. Yanılırsak söyleyeceğiz. 82.5'un üzerinde dediğim gibi günlük kapanış ve ikinci gün yükselişi. O noktada biz artık evet bu gümüş yani bu daha da gidecek arkadaş diyeceğimiz seviye olacak. Şu an böyle bir durum söz konusu değildir. Evet şimdi buraya not girmişim 12 saatlik. 12 saatlik hareketli ortalama. Evet burada direnç olarak çalıştığını görmüştüm. Evet hala da burada direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Şurada 12 saatlik hareketli ortalaması platindeyiz. Bu arada platin grafiğini açtım. Şurada kaybediyor. Şurada direnç olarak çalışıyor. Şimdi de üzerinde kalmakta güçlük çektiğini görüyoruz. Şimdi 12 saatlik hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yaparsa platin belki burada biraz daha yükselebilir. Nereye kadar yükselebilir? Belki eski tepesine şuraya böyle bir ikili tepe yapmaya gelebilir. Oralarda bence kısmi kar realizasyonları yapmak önemli. Çünkü buradaki sıkışmanın da devam etme olasılığı yüksek. Haftalık grafikte değişen bir şey platin içinde yoktur. Aynı şeyler geçerli. Bakın çok aşırı alım seviyesinde 3 tane negatif uyumsuzluk söz konusu. Bakın geçen sefer ne olmuş? Geçen sefer 3 tane negatif uyumsuzluk açılmış. Şurada bir kırmızı mum. Bir sonraki hafta bak açılan yerin daha üstüne bile 2,5 neredeyse 3 seviye üstüne kadar çıkmış. Yani platin. O kadar çıkıyor. Peki sonra ne oluyor? O çıktığı yerden bakın %16 düşüyor. %16 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani 2 ayı geçiyor tekrar bu seviyenin üzerine çıkması. 2 ay sonra ancak bir daha yukarı yapabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ve çok da aşağı %15, %16 aşağı geliyor. Şimdi böyle bir durumda benzer durumun burada da oluşmasını biz beklerken şu anda platin almak mı daha mantıklı? 2200 dolardan maliyetlemek mi daha mantıklı? Yoksa düzeltmenin bittiğini, daha aşağı seviyelerin geldiğini görüp oralardan almak mı daha mantıklı? Tabii ki daha aşağı seviyelerden maliyetlenmek daha mantıklı ya da dirençlerin aşılıp yeni bir yükseliş trendine girildiğinin teyit edildiğini gördükten sonra almak bu aşamada daha mantıklıdır. Evet Palladium'un 1575'teki desteğinin çok güçlü olduğunu söylemiştim. O desteğe tutundu. Şimdi de günlük hareketli ortalamasıyla da direnç görünüyor. Üzerinde kapatmakta evet zorlanıyor gibi görünüyor. Üzerine çıkınca satışlar gelmiş. Şu anda da hemen altında seyrediyor. Evet bakacağız Palladium'da da. Palladium'da uzun vadeli riskler olduğunu daha doğrusu en uzun vadede yani bunu hep söylüyorum ve karıştırıyorum. Bu Palladium'daki risklerin sebebinin işte Palladium'a talebin giderek azalma olasılığı olduğunu, Rusya ile Ukrayna arasındaki işte bu savaşın sona erme olasılığının arttığını, bu arzdaki artışın mümkün olduğunu falan filan bunlardan daha önce bahsetmiştim. Burada bu Palladium daha çok işte fosil yakıtlı araçlarda, otomobillerde kullanılıyor. Ama gelecekte fosil yakıtlı otomobillerin oluşturduğu sektörün de daralması ve elektrikli araçlar sektörünün büyümesini beklediğimiz için en uzun vadede Palladium'la ilgili riskler var ama orta vadede yani özür dilerim ama yani yakın uzun vadede bunu da şöyle nasıl diyelim yani bir sene 2 sene işte bu emtia süper döngüsü içerisinde diğer emtialarla beraber yükselmesini bekliyoruz ama en az da Palladium'un yükselmesini bekliyoruz öyle söyleyeyim. Altın dışında yani bu gümüş platin Palladium içerisinde çünkü altın biraz daha hantal ama altın gümüş platin Palladium arasındaki
favorimiz değildir. Palladium, öyle söyleyelim. Dolayısıyla satış gelme olasılığı ters durumda daha fazladır. Nitekim öyle de oldu. Daha önce de işte gördüğü tepesinden %28, %28 yani 3 gün içerisinde düşmüş Palladium. %28. Yani paranızın 1/3 gitmiş oluyor. Öyle bir durum, hala öyle bir yerlerdeyiz. Burada da işte bu direnci eğer aşamazsa şöyle bir daha bir aşağı doğru yapacaktır diye düşünüyorum Palladium. Evet, bugün de yine bayağı bir konuştuk, videoyu uzattık. Bu sırada da biz konuşurken de valla Borsa İstanbul direncinin yeni 11.846 direncinin üzerine çıktı. Bakın bunun olacağını söylemiştim. Bu spike hareketi çok hızlı gerçekleşecek diye daha dün yazdım. Ve bu hareket daha da buradan hızlanabilir. Yukarı doğru 12.779'a doğru gidebilir. Burada da artık sanki FOMO'ya girip buralarda da alım yapmak çok doğru değil diye düşünüyorum. Bakın destek yönlü hareket hızlanacaktır diye yazmıştık. Daha önce de yazdık bunu. Evet bakın. 2 saatlik amışı nerede yazdık şimdi, bir de onu yoruldum, bir de bunu bulmaya çalışıyorum. Evet, 11.558 12.779 arası hareketin çok hızlı gerçekleşmesini bekliyorum diye yazmıştım ve şimdi bu hareket çok hızlı olabilir ve sizi de içine çekebilir ama artık riskler artıyor. Yükseliş devam ederken riskler artıyor. 12.269'dayken yükselecek diye sürekli söyledim. Şimdi almadıysanız artık bence buralarda FOMO olmayın. Çünkü buradan bir geri dönüp 11.558 test etmek isterse belki orada bir alım fırsatı verebilir. Yani 5 gündür boşluklu açan, bakın 1 boşluk, 2 boşluk, 3 boşluk, 4 boşluk, bu da 5. gün. Her gün boşluklu açan bir şeye şu anda almak riskli. Buradaki yükselişin devamını bekliyorum. Şu an almak riskli. Bakın bunu bazen söylediğim zaman insanların kafası karışabiliyor ama işte teknik analizde böyle bir şeydir. Çünkü sizin almanız gereken yer burasıydı. Yükselişin devamını beklediğiniz için tutmaya devam etmeniz gerekiyordu şu anda. Ama almadıysanız da artık yani buralardan almak riskli. Trend kaçtı mı bilmiyorum. Yükseliş beklentimiz 12.779'a kadar devam ediyor. Ama buradan da Borsa İstanbul bence alınmaz. Evet, şu anda çok riskli diyelim. Evet, bugün söyleyeceklerim bu kadar da. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.